Merhaba. Geçen hafta yayınladığımız Orta Asya'nın Genetik Sırları başlıklı videoyu uzatmamak için önemli bir konuya özellikle değinmedim. Aslında çoğumuzun zihninde cevabı hazır olan bir soru bu. Türklerin ilk yurdu yani ana yurdu neresidir? Ve Türk dili ilk olarak hangi bölgede ortaya çıkmıştır? İlkokuldan üniversiteye, ders kitaplarından belgesellere kadar uzanan yaygın anlatıya bakarsak cevap çok tanıdık. Orta Asya bozkırları. Bu cevabı verip konuyu kapatmak mümkün. Ama gerçekten bu kadar basit mi? Orta Asya konusunda haklı bir üne sahip olan Ahmet Taşağıl'a 2023'te katıldığı bir televizyon programında bu soru soruldu. Hocamıza göre Türklerin bir ilk yurdu olabilirdi. Ama tek ve sabit bir ana yurttan söz etmek doğru değildi. Sunucu çekirdek bir bölge adı beklerken o kavramsal bir çerçeveden bahsetti. Ötüken'den Altay Dağları'ndan, Tanrı Dağları'ndan söz etti. Isık Göl çevresinden, Maveraün Nehir'den, Siri Derya Havzası'na kadar uzanan neredeyse 4 milyon kilometre karelik geniş bir coğrafi harita çizdi. Öte yandan bir başka duayen, İlber Ortaylı, 2025 tarihli bir televizyon programında aynı soruya karşılık daha dar bir alanı işaret etti. Ve Türklerin ana yurdu Moğolistan'ın kuzeyi yani Orhun yazıtlarının bulunduğu saha dedi ki o da kabaca 1 milyon kilometre kare. Alanlarında son derece yetkin olan bu isimlerin görüşlerini eleştirmek benim haddim değil. Ama şu çok açık. Yaklaşık 200 yıldır tartışılan Türklerin ana yurdu meselesi artık yalnızca tarihçilerin ya da dil bilimcilerin konusu olmaktan çıktı. Bugün bu soruyla antropologlar, arkeologlar ve özellikle son 20 yılda giderek artan biçimde genetikçiler de ilgileniyor. Özellikle antik DNA çalışmaları sadece ezberleri bozmakla kalmadı. Bunu zaten biliyoruz dediğimiz soruları da yeniden gündeme getirdi. Üstelik bu tartışma sadece akademik bir konuda değil. İşin içine çoğu zaman ideoloji de giriyor. Çünkü ana yurt dendiğinde gözümüzde şu canlanıyor. Sınırları hiç değişmemiş bir coğrafya ve orada binlerce yıl boyunca kesintisiz yaşayan etnik ve dil açısından tamamen homojen bir halk. Ama Avrasya bozkırlarının tarihi bize tam tersini gösteriyor. Burada sürekli hareket halinde olan, çoğu zaman birbiriyle rekabet eden, bazen birleşen, bazen dağılan topluluklar var. Yani durağan bir tablo yok. Bu nedenle Türklerin ana yurdu neresidir sorusu günümüzde tek bir cevapla geçiştirilebilecek bir soru değil. Programın sonunda mevcut veriler çerçevesinde temkinli bir değerlendirme yapacağım. Ama önce şunu netleştirelim. Aslında biz neyi sorguluyoruz? Bir dili konuşan ilk topluluk nerede ortaya çıktı diyorsak, öncelikle bilmemiz gereken kavram Urheimat. Almanca bir terim bu. 19. yüzyıl Alman dil bilimi içinde ortaya çıkmış. Anlamı şu: bir dil ailesinin ya da bir etnik grubun ilk kez oluştuğu varsayılan coğrafya. Mesela Çin-Tibet dilleri için Sarıırmak Havzası, Bantu dilleri için Nijerya-Kamerun sınırı, Ural dilleri yani Fin, Eston ve Macarların ataları için Ural dağlarının doğusu ve batı Sibirya, Moğol dilleri için Doğu Moğolistan ve Mançurya işleri onların Urhaymatları. Burada çok önemli bir ayrım var. Genetik bize kimin kiminle karıştığını, tarih bize kimin kimi yönettiğini, kimlik ise insanların kendini nasıl tanımladığını anlatıyor. Urhaymat ise bir halkın nereden geldiğini değil, bir dilin ilk kez nerede konuşulduğunu ifade ediyor. Yani Orta Asya söz konusu olduğunda bu kavramlar yani genetik, tarih, kimlik ve urhaymat maalesef sık sık birbirine karıştırılıyor. Bu videodaki amacım da tam olarak bu karışıklığı aşmak. Bilimin bugüne kadar verdiği cevapları mümkün olduğunca basit ve anlaşılır bir dilde anlatmak ve genetik veriler ışığında bu tartışmanın nereden nereye geldiğini birlikte görmek. Hazırsanız başlayalım. Uzun yıllar boyunca Türklerin ana yurdu neresidir sorusuna verilen yanıt oldukça netti. Ve bugün bile üniversiteler dahil birçok ders kitabında tartışılmaz bir gerçek gibi sunulmakta. Akademik literatürde klasik görüş olarak adlandırılan bu yaklaşımın adı Altay Orta Asya tezi. Bu görüşe göre Türklerin, daha doğrusu Proto-Türkçe konuşan toplulukların ana yurdu Altay Dağları, Güney Sibirya,
Moğolistan bozkırları ve Yenisey-Orhun havzalarını kapsayan bir bölgeydi. 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ortalarına kadar bu tez Türk tarih yazımında baskın çerçeve oldu. Neden? Çünkü 19. yüzyılın ikinci yarısına itibaren Orta Asya, Avrupalı araştırmacıların ilgisini çekmiş, dil, tarih ve coğrafya bu dönemde ilk kez sistematik biçimde ele alınmaya başlanmıştı. Bu dönemde karşılaştırmalı dil bilimde yükselişe geçmiştir. Böylelikle Türk dillerinin birbiriyle olan akrabalık ilişkileri görünür hale gelir. Ardından kritik bir eşik açılır. Orhun yazıtları çözülür ve Türk adını ilk kez somut bir tarih ve coğrafya içinde net olarak görürüz. Altay, Orta Asya tezinin kurucu isimlerinden biri olan Alman asıllı Rus Türkolog Wilhelm Radloff. Radloff, Moğolistan'daki eski Türk yazıtlarını ve Kuzey Türk topluluklarının sözlü edebiyatını derleyerek Orhun yazıtlarını ilk kez sağlam filolojik bir çerçeveye oturtur. Türk dillerinin merkezini Altay, Güney Sibirya hattı olarak tanımlar. 1893'te ise Wilhelm Thomson Orhun yazıtlarını çözer ve Türk adını Moğolistan merkezli ilk devlet geleneğiyle somut biçimde ilişkilendirilir. Dil bilim alanında ise Fin-Türkolog Gustav John Ramstedt, Türkçeyi Moğolca ve Tunguz dilleriyle birlikte ele alır ve Altay dilleri hipotezinin şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Bu yaklaşım Türklerin ortaya çıktığı alanı yalnızca siyasal değil, aynı zamanda dilsel bir merkez olarak da düşünmemizi sağlar. Ardından Macar Türkologlar Duyla Nemet ve Lajos Ligeti Türk etnogenezini Altay Güney Sibirya merkezli bir süreç olarak ele alır. Sovyet arkeolojisi ise bu tabloya maddi kültür ögelerini ekler. Tolstov ve Artamonov gibi araştırmacılar Andronovo, Karasuk ve Tagar kültürlerini ilk kez Türklerle ilişkilendirmeye çalışır. Bugün bu eşleştirmelerin bir kısmı revize edilmiş olsa da klasik anlatı içinde uzun süre yerlerini korumuşlardır. Türkiye'de ise Zeki Velidi Togan ve İbrahim Kafesoğlu Orta Asya Altay tezini Türk tarih yazımının standart çerçevesi haline getirmiştir. En eski Türkçe metinlerin bu bölgede ortaya çıkması ve Çin yıllıklarında Türk adıyla tanımlanabilen ilk siyasal yapıların yine bu coğrafyada görülmesi klasik görüşün en güçlü dayanakları olarak sunulmuştur. Ancak bu tezin bir sorunu vardır. Bu arkeolojik kültürlerin hangisinin gerçekten Türk olduğu hiçbir zaman net biçimde gösterilmemiştir. Hatta bu kültürlerin bir kısmının Hint-Avrupalı ya da çok etnisiteli topluluklara ait olduğuna dair ciddi bulgular vardır. Peki bir arkeolojik kültürü tek bir dili konuşan tek bir halkla ne kadar özdeşleştirebiliriz? Bir çanak çömlek ya da bir mezar geleneği bize orada, o bölgede hangi dilin konuşulduğunu söyleyebilir mi? 20. yüzyılın sonlarında gelindiğinde bu sorular daha yüksek sesle sorulmaya başlanmıştır. Çünkü eldeki bulgular Türklerin tarih sahnesine homojen ve değişmeden kalan bir halk olarak çıkmadığını gösteriyordu. İşte tam bu noktada tarih yazımında bakış açısı değişmeye başladı. 21. yüzyılda antik DNA çalışmaları Avrasya tarihine bambaşka bir pencere açtı. Başta tek tek örnekler gibi görünen bu veriler zamanla büyük veri gruplarına dönüştü. Böylece bozkır toplumlarının genetik yapısı artık çok daha net bir şekilde anlaşılır hale geldi. Ortaya çıkan tablo aşağı yukarı şöyle. Tek bir soy hattına dayanan, biyolojik olarak saf bir Türk kökeninden söz etmek mümkün değil. Bunu en açık biçimde Şiyonglu yani Asya Hunları elit mezarlığından elde edilen genetik veriler gösteriyor. Y-DNA yani baba soyu DNA örneklerinde C2, N ve Q gibi Doğu Avrasya kökenli haplogruplar öne çıkarken aynı mezarlarda R1A gibi Batı Avrasya kökenli hatlara da rastlanıyor. Benzer bir çeşitlilik Göktürk ve Uygur dönemlerine ait bireylerde de karşımıza çıkıyor. Yani ilk Türk siyasal oluşumları etnik açıdan tek tip yapılar değil, farklı kökenlerin bir araya geldiği konfederasyonlardı. Güney Koreli genetikçi Chung Won-Jang'ın çalışmaları Batı Avrasya katkısına rağmen Doğu Avrasya çekirdeğinin sürekliliğini ortaya koyarken Cosimo Post ve David Reich gibi araştırmacılar bozkır boyunca gen akışının tek yönlü değil çift yönlü olduğunu göstermiştir.
Tüm bu veriler tarihçi Peter Golden'ın yıllar önce teorik olarak dile getirdiği bir tespiti neredeyse birebir doğrular niteliktedir. Türkler yani Özbekler, Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar ve Türkmenler tek bir biyolojik soydan gelen bir halktan ziyade ortak dil ve tarih etrafında oluşmuş siyasal, kültürel bir topluluktur. İşte tam bu noktada ikinci ana tezi anlatmaya başlayabiliriz. Doğu Avrasya'daki bir çekirdeğin çok etnisiteli konfederasyonlar halinde batıya doğru yayılması modeli. Bu yaklaşıma göre Türkçe Doğu Avrasya'da büyük ihtimalle Kuzey ve Batı Moğolistan merkezli bir çekirdek bölgede ortaya çıktı. Ama burada bir ayrıntıyı gözden kaçırmamak gerekir. Bu çekirdek alan kapalı yani izole bir coğrafya değildi. İç Asya bozkırları, Proto-Moğolların, Yenisey dilli toplulukların, Ural dilli grupların ve Hint-Avrupa kökenli halkların sürekli karıştığı bir temas alanıydı. Türkçe'de böyle bir ortamda doğdu ve yayıldı. Bu yayılma nüfusun biyolojik olarak artmasıyla değil, siyasal üstünlük, askeri örgütlenme ve farklı halklara elitlerin dilinin benimsetilmesi yoluyla gerçekleşmişti. Ve bu durum bizi ana yurt sorusunu yeniden düşünmeye zorluyor. İşte tam bu noktada üçüncü tezi anlatmak gerekir. İç Asya Bozkır Kuşağı tezi. Roman asıllı Amerikalı tarihçi Dennis Sinor, Erken İç Asya Tarihi adlı eserinde Bozkır'ı alıştığımızdan farklı bir şekilde tanımlar. Ona göre Bozkır başlı başına bir medeniyet değil, sürekli hareketin olduğu bir yaşam düzeniydi. Bozkır ortamında etnogenez, insanların yer değiştirmesi, farklı topluluklarla temas etmesi ve zamanla yeni birlikler kurmasıyla gerçekleşir. Bu yüzden Sinor ana yurdu haritada işaretlenebilecek tek bir yer değil, uzun bir tarihsel süreç olarak görür. Benzer bir bakış açısını Owen Lattimore'da da görürüz. Çin'in İç Asya Sınırları adlı çalışmasında Bozkır tarihinin sabit sınırlarla değil, halkların ve siyasi güçlerin hareketiyle şekillendiğini söyler. David Anthony'ye göre ise Avrasya bozkırları tek bir halkın yurdundan çok tarih boyunca fikirlerin, dillerin ve siyasi güçlerin gelip geçtiği bir alandır. Bu yaklaşımların ortak noktası şudur. Ana yurt sabit bir coğrafya değildir. Etkileşimin mümkün olduğu, hareketin kesintisiz sürdüğü bir alandır. Ve bu yaklaşım sabit halk, sabit toprak varsayımını reddederek Türklerin neden bu kadar çeşitli genetik profillere sahip olduğunu da açıklayabilir. Türkiye'de Osman Karatay'ın Türklerin Kökeni adlı çalışmasında ileri sürdüğü görüşleri de bu çerçevede değerlendirmek mümkündür. Bu yaklaşıma göre Türklerin ortaya çıktığı alanda yalnızca Altaylarla sınırlı değildir. Mançurya'dan Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan geniş bir bozkır kuşağını kapsar. Buradan da bizi dördüncü teze götüren bir köprüye geliyoruz. İkinci ve üçüncü tezlerin kesiştiği bu yaklaşım modern tarihçilikte oldukça güçlüdür. Dilsel ve siyasal kimlik yaklaşımı. Bu tezin temel iddiası şöyledir. Türklük etnik ya da biyolojik bir birlik değil, dil ve siyasal örgütlenme temelinde oluşmuş bir kimliktir. Daha önce adını andığımız Peter Golden da bunu özellikle vurgular. Ona göre Türk kimliği konfederatif, çok etnisiteli ve asimilasyona açık bir yapı gösterir. Golden, Türkçenin çoğu zaman ana dilden ziyade bir üst dil, yani bir prestij dil olarak yayıldığını söyler. Owen Lattimore'da da benzer şekilde Türkleri tek bir halk olarak değil, bozkır siyasetinin taşıyıcıları olarak ele alır. Bu yaklaşım Türklük eşittir siyasal kimlik düşüncesinin teorik zeminini oluşturur. Antropolojik perspektiften baktığımızda ise David Sinnett, başsız devlet, aristokratik düzenler, akrabalık toplumu ve göçebe İç Asya'nın yanlış temsilleri adlı eserinde bozkır toplumlarının etnik değil, siyasal organizasyonlar olduğunu savunur. Türk ve Moğol örnekleri üzerinden kimliğin iktidar ilişkileriyle nasıl üretildiğini gösterir. Thomas Berfield ise Tehlikeli Sınır, Göçebe İmparatorluklar ve Çin adlı çalışmasında çok daha net konuşur. Türk kimliği imparatorluk kurma pratiğiyle ortaya çıkar. Ona göre bozkır bağlamında etnik saflık anlamsız bir kategoridir. Buraya kadar ele aldığımız 4 ana yaklaşım dışında akademik ana akımda kabul edilmeyen bazı marjinal görüşler de vardır. Örneğin Anadolu'da en başından beri Türk yerleşimi olduğunu ileri süren tezler bu gruba girer. Bu tür iddiaları
ayrı bir kategori altında toplamak mümkündür. Ancak bu görüşler çoğu zaman dil bilimsel bulgularla, arkeolojik süreklilikle ve genetik verilerle uyumlu değildir. Bu ölçütlerden en az ikisiyle açıkça çelişir. Bu nedenle bu görüşlere burada girmeyeceğim. Çünkü asıl mesele artık çok daha net bir noktada. Peki, şimdiye kadar anlattığımız İç Asya Bozkır Kuşağı teziyle dilsel ve siyasal kimlik yaklaşımı somut genetik verilerle test edildiğinde karşımıza ne çıkıyor? Bu soruyu merkeze alan çok kapsamlı bir çalışma var. 2025 yılında Dünya Tarihinde Türk Halkları adlı kitabı Türkçe'de yayınlanan Koreli tarihçi Zhu Yapli ile genetikçi Shuntu Kuang bu konuyu doğrudan ele alan ayrıntılı bir makale kaleme aldılar. Bu çalışmada erken ve ortaçağ Türk toplulukları, Çin tarihi kaynakları ve modern Y-DNA genetik verileriyle birlikte kullanılarak inceleniyor. Makalenin bağlantısını aşağıya bırakıyorum. Ancak dikkat! Bu araştırma yeni ve iddialı bir Türklerin ana yurdu tezini ortaya atmıyor. Aksine az önce sözünü ettiğimiz son iki yaklaşımı genetik veriler ışığında test eden ve destekleyen bir çerçeve sunuyor. Önce Y-DNA verilerine bakalım. Li ve Kuang hem antik hem modern Türk toplulukları üzerinde yapılan genetik çalışmaları bir araya getiriyor. Ortaya çıkan tablo şu: Türk halkları ortak ve tek baba soylu, yani Y-DNA kökene sahip değil. Örneğin Yakutlar yani Sahalar arasında N1C1 haplogrubu %90'a varan oranlarda baskın. Tian Shan Kırgızları ve Güney Altaylılarda genellikle Hint-Avrupa kökenli halklarla ilişkilendirilen R1A1 yüksek oranlarda görülüyor. Kazaklar arasında C2 haplogrubu %60 ila 80 aralığında baskın. Buna karşılık Anadolu Türkleri ve Azerilerde Orta Asya kökenli N, Q ve C hatları %10'un altına düşerken J, R1B ve G gibi Yakın Doğu ve Avrupa kökenli haplogruplar baskın hale geliyor. Bu istatistikler 2017 öncesi çalışmalara ait ve aşağıya eklediğim makalenin kaynakça bölümünde detayları mevcut. Bu yazarlar antik DNA verilerine dayanarak bu tabloyu farklı kökenlere sahip toplulukların tarihsel süreçte Türkleşmesine yoruyorlar. Az önce değindiğim gibi tarihteki ilk büyük Türk siyasal oluşumlarından biri kabul edilen Şiyonglulara yani Asya Hunlarına ait mezarlardan elde edilen antik DNA verileri tek bir soy çizgisine işaret etmiyor. Şiyonglu elit mezarlarında yapılan analizler C2, N ve Q gibi Doğu Avrasya kökenli baba soylarıyla R1A1 gibi Batı Avrasya kökenli hatların aynı anda bulunduğunu gösteriyor. Örneğin Eingol Vadisi'ndeki bir Şiyonglu elit mezarlığında incelenen 62 bireyin Y DNA'sında ağırlıklı olarak N1C1, Q ve C haplogrupları tespit edildi. Buna karşılık Moğolistan'ın kuzeydoğusundaki Durlik-Nars mezarlığında bulunan 3 bireyden biri C, biri ise R1A1 haplogrubuna aitti. Bu tablo Şiyonglu toplumunun genetik açıdan heterojen bir yapı sergilediğini açıkça ortaya koyuyor. Bazı Çinli araştırmacılar haplogrup Q'nun Şiyonglular arasında baskın baba soyu olduğu sonucuna varmış olsa da bu görüş kesin kabul görmüş değildir. R1A1'in Şiyonglular arasında baskın olmadığı düşüncesi makul kabul edilebilir. Ancak bu haplogrup daha erken bir dönemde. Tunç çağında Altay dağları çevresindeki göçebe topluluklar arasında oldukça yaygındı. Nitekim Moğol Altaylarının batısında kazılan 14 birey üzerinde yapılan bir çalışmada Tunç Çağı Altay göçebelerinin yaklaşık yarısının R1A Z93, yarısının ise Q haplogrubuna mensup olduğu, küçük bir kısmının da C haplogrup taşıdığı görülmüştü. Kök Türkler söz konusu olduğunda ise elimizde henüz doğrudan Y kromozomu verisi yoktur. İkinci Türk Kağanlığı'nın 745'te yıkılmasından sonra Kök Türklerin dağılması günümüzde genetik torunlarını kesin biçimde belirlemeyi zorlaştırmaktadır. Ancak Çin kaynakları ve dolaylı veriler Aşina Hanedanı'nın R1A1 soyuna mensup olabileceğine dair ihtimalleri gündeme getirmektedir. Öte yandan antik Uygurların torunları kabul edilen Batı Uygurlar ve Naymanlar günümüzde C2, O3 ve Q haplogruplarını orta yüksek oranlarla taşırken R1A1 ya hiç görülmemekte ya da
çok düşük düzeylerde karşımıza çıkmaktadır. Benzer şekilde Kurikanlarla ilişkilendirilen Buryatlarda da yüksek oranlarda C2 ve N haplogruplarına rastlanmıştır. Tüm bu veriler bir araya getirilip değerlendirildiğinde şu sonuç ortaya çıkıyor. Erken Türk ve Proto-Türk toplulukları tek bir soyun devamı değildir. Farklı kökenlerin bir araya geldiği geniş ve çok büyük, çok katmanlı, çok tabakalı konfederasyonlardı. Bu durum Anadolu'ya geldiğimizde daha da netleşir. Lee ve Kuang'a göre Anadolu'daki genetik yapı Orta Asya'dan gelen elit bir grubun, yani Oğuzların, yani Türkmenlerin yerli Anadolu halkını dilsel ve kültürel olarak dönüştürmesiyle ortaya çıkmıştır. Peki genetik veriler Türk dillerinin yayılması hakkında ne söylüyor? Araştırmacılara göre asıl mekanizma tek ve homojen bir halkın büyük göçleri değil, dilin kendisinin yayılmasıdır. Bu da yayılmanın tek seferlik bir hareketle değil, birden fazla aşamada gerçekleştiğini gösterir. Bir yandan çekirdek Türk toplulukları ilerlerken diğer yandan onlara katılan ve zamanla Türkleşen gruplarla birlikte yayılma adım adım genişlemiştir. Hatırlarsanız geçen programda bu durumu kar topunun çığa dönüşmesine benzetmiştim. Bu çerçevede Lee ve Kuang, Türklerin ana yurdu ve Türk dillerinin urhaymatı için en makul coğrafyanın Kuzey ve Batı Moğolistan ile Tuva bölgesi olduğunu savunur. Orası da yaklaşık 1 milyon kilometre karelik bir alan. Peki neden burası? Çünkü bu bölge Türklerin bilinen en eski Y-DNA hatları olan C2, N, Q ve R1A1 gibi genetik hatların bir araya gelip karışabileceği stratejik bir kesişim noktasıdır. Ne yalnızca Doğu Avrasya ne de Batı Avrasya'ya aittir. İkisinin tam kesişimidir. Bu nedenle Lee ve Kuang Doğu ve Güney Moğolistan'ın ya da yalnızca Altay ve Yenisey Havzası'nın ana yurt olma ihtimalini daha zayıf görür. Makaledeki ilginç fikirlerden birisi de füzyon, yani birleşme modelidir. Lee ve Kuang'a göre Türk dilleri izole yaşayan bir grubun ürünü değildir. Proto-Moğol, Ural, Yeniseyli ve Hint-Avrupa kökenli farklı toplulukların aynı potada karışmasıyla ortaya çıkmıştır. Makaleye göre eğer Türkleşme tek ve homojen bir Türk soyunun kitlesel göçüyle gerçekleşmiş olsaydı, Yakutlardan Anadolu Türklerine kadar tüm halklarda, tüm Türk halklarında ortak ve baskın bir kurucu Y-DNA hattı görmemiz gerekirdi. Yani mesela Q hattı her yerde %50-60 olması gerekirdi. Ama görmüyoruz. Aksine Türk halkları genetik olarak çoğu zaman komşularına, uzak akrabalarına kıyasla çok daha fazla benziyor. Yani Türkler Yunanlılara, Bulgarlara, Gürcülere, Kürtlere, Araplara, Yakutlara benzediğinden daha fazla benziyorlar. Bu da bizi şunu söylüyor. Türk dilleri küçük ama siyasal olarak etkili gruplar tarafından yerli halklara aktarılmıştır. Lee ve Kuang'a göre ilk aşamada Moğolistan civarında ilk Türk grupları çevredeki bazı Türk olmayan toplulukları Türkleştirmiştir. İkinci aşamada hem bu çekirdek Türkler hem de yeni Türkleşmiş gruplar Orta Asya bozkırlarına yayılır ve yerel halkları dilsel olarak dönüştürür. Üçüncü aşamada ise zaten karmaşık bir genetik yapıya sahip olan bu gruplar Anadolu'ya kadar ulaşır ve yerli nüfusun büyük kısmı Türkçe konuşur hale gelir. Çin ve İslam kaynaklarında fiziksel tasvirler de bu süreci doğrular. Çin kaynaklarında ilk Türkler genellikle Doğu Asya fizyonomisiyle betimlenirken Arap kaynaklarında Oğuzların batıya ilerledikçe fiziksel olarak değiştiği kayıtlıdır. Çin kaynaklarında geçen Zhengxi, yani 24 tarih, antik çağlardan Ming Hanedanı, yani 14. yüzyıla kadar uzanan çok geniş bir dönemi kapsıyor. Bu resmi yıllıklar Hunlardan Köktürklere, Uygurlardan Kıpçaklara kadar birçok İç Asya topluluğunun nasıl göründüğüne dair önemli ipuçları veriyor. Geçen bölümde buna kısaca değinmiştik. O yüzden burada sadece birkaç çarpıcı örneği paylaşacağım. Mesela eski tank kitabı, Köktürklerin Aşina soyundan bir komutan olan Aşina Simo'dan bahseder. Çin kaynaklarına göre Simo'nun 100 atları Tujue, yani Türk gibi değil, daha çok Hu, yani Soglu gibi görünüyordu. Bu yüzden Aşina yöneticileri olan Şibi Kağan ve Çuluo Kağan onun soyundan şüphe etmiş ve yüksek görevlere, önemli görevlere getirmemiştir.
Bu ayrıntı bize şunu söylüyor. Çinliler için standart Köktürk görünümü Soğuklar gibi Batı Avrasyalı değil, daha çok Doğu ya da İç Asya tipine yakındı. Konuyu bölmek istemiyorum ama küçük bir parantez açayım. Demin telaffuz ettiğim Tujue kelimesini duymayan var mı aranızda? Çince, daha doğrusu Mandarin kaynaklarında Köktürkler ya da Göktürkler için kullanılan resmi ad budur. Aslında bu kelime bildiğimiz Türk adının Çince'ye uyarlanmış halidir. Çünkü Çince ses yapısı RK gibi, rık yani Türk gibi bitişik ünsüzleri sevmez. Bu yüzden Türk kelimesi Çince'de Tujue şeklinde yazılıp okunmuştur. İşin ilginç tarafı şu. Çin tarihi kaynakları sadece bildiğimiz Köktürk, Göktürk Kağanlığını değil, Kuzey Moğolistan'ın daha ötesinde yaşayan bazı belirsiz göçebe toplulukları da Tujue yani Türk olarak adlandırır. Kaynaklarda bunların isimleri açık açık geçer. Mesela Muma Tujue yani tahta at Türkleri, Xianyu Tujue ve Niutu Tujue yani öküz toynaklı Türkler. Bu grupların Kırgızların doğusunda yaşadığı belirtilir. Muma Tujue yani tahta at Türkleri kelimesi Türklerin fiziksel görünümüyle ya da atlarının rengiyle ilgili bir tanım değildir. Muhtemelen koçbaşı, seyyar kule veya surlara tırmanmak için kullanılan ahşap düzenekler gibi kuşatma aletlerine atıf yapılmaktadır. Niutu Tujue yani öküz toynaklı Türkler kelimesi ise Türk ağır süvarilerinin toprakta bıraktığı derin nal izlerine atıftır. Yani bir nevi tank gibi süvari diyebiliriz. Yani ikisi de biyolojik değil, savaş diliyle üretilmiş lakaplardır. Neyse, sonuçta Çinliler için Tujue sadece tek bir devletin adı değil, daha geniş bir bozkır dünyasını ve Türk adıyla ilişkilendirilen farklı toplulukları kapsayan bir üst tanımdır. Yani Türk adı Çin kaynaklarında sandığımızdan daha erken ve daha geniş bir coğrafya için kullanılmıştır. Daha eski bir kaynak olan Shiji ise Hunların efsanevi Şia hanedanı soyundan geldiğini anlatır. Çinliler kendilerini de Şia soyuna bağladığı için buradan Hunları fiziksel olarak tamamen yabancı olarak görmediğini anlıyoruz. Aynı Hun Konfederasyonu içinde derin gözlü, gür sakallı diye tarif edilen daha Batı Avrasyalı özellikleri taşıyan Jie gibi gruplar da vardı. Yani baştan beri tek bir görünümden bahsetmiyoruz. Zhu kitabı Köktürkleri Hunların bir kolu olarak tanımlar. Hatta bazı anlatılarda kökenleri Suo ya da Saka adı verilen daha eski topluluklara dayanır. Eğer bu doğruysa Köktürk yönetici elitinin geçmişte İrani ya da Hint-Avrupa kökenli unsurlar barındırması mümkündür. Buna karşılık Sui kitabı Köktürklerin Gansu bölgesinde yaşayan karışık topluluklardan türediğini yazar. Bu ifade çok net. Saf, tek bir kökenden değil, farklı unsurların birleşmesinden doğan bir yapıdan söz ediyoruz. Aynı kaynaklarda Aşina ailesinin de Kırgızlarla akraba olduğuna dair notlar da var. Genetik veriler de bu tabloyu destekliyor. Bazı durumlarda R1A gibi Batı Avrasya bağlantının izler görülürken N, C2 ve Q gibi Doğu ve İç Asya kökenli hatlar da karşımıza çıkıyor. Örneğin Öngüt kökenli bir prens mezarında Q haplogrubu tespit edilmiş durumda. Sonuç olarak da şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Köktürkler tek bir biyolojik kökenden gelmiyor. Onlar farklı kökenlerden gelen grupların bozkırda ortak bir siyasi yapı ve Türk dili etrafında birleşmesiyle ortaya çıkan heterojen bir konfederasyondu. Çin kaynakları, antropoloji ve genetik veriler bize hep aynı şeyi söylüyor. Gelelim Arap İslam kaynaklarına. Reşidüddin'den Ebu'l-Gazi Bahadır Han'a kadar, Gelibolu Mustafa Ali'ye kadar pek çok yazar Türklerin dönüşümünü ayrıntılarıyla anlatır. 13. yüzyılda Reşidüddin Fazlullah, Oğuzların yaşadıkları iklimin etkisiyle zamanla Taciklere benzer bir görünüm kazandıklarını, Tacik olmadıkları için de Taciklerin onlara Türkmen yani Türkiye benzer adını verdiğini belirtir. 16. yüzyılda Hafız Teniş Buhari, Maverahün Nehir ve İran'a geldikten sonra Oğuz Türklerinin yüzlerinin eskisine göre değiştiğini ifade eder. Ebu'l-Gazi Bahadır Han ise 5-6 nesil sonra Oğuzların çenelerinin daraldığını, gözlerinin ve burunlarının büyüdüğünü, yüzlerinin ise küçüldüğünü yazar.
16. yüzyılda Osmanlı tarihçisi Mustafa Ali Künhül Ahbar adlı eserinde 16. yüzyıl Osmanlı elitlerinin büyük ölçüde Türk kökenli olmadığını şu sözlerle ifade eder. Rum vilayetinin halkının çoğu karma bir etnik yapıya sahiptir. İleri gelenler arasında soyu bir muhtediye dayanmayan pek az kişi bulunur. Neyse, lafı uzatmanın bir manası yok. Sonuçta Li ve Kuang'ın yaklaşımı ayrı ve diğerlerine rakip bir ana yurt tezi değildir. İç Asya Bozkır Kuşağı, Doğu Avrasya çekirdeği ve dilsel siyasal kimlik modellerinin genetik verilerle güçlendirilmiş bir sentezidir. Tüm bu tezleri gördükten sonra artık şunu net biçimde söyleyebiliriz. Türklerin ana yurdu neresi sorusunun cevabı hem çok basit hem de çok karmaşık. Belli ki bir harita üzerinde işte burası diye gösterebilecek sabit bir noktada değil. Aslında Türklerin ana yurdu sabit bir coğrafyadan çok göç ve göçebelik üzerine kurulu bir dünyanın ta kendisi. Bozkır'da kurulan her oba, her kağanlık ve her konfederasyon Türk olmak dediğimiz anlayışı her defasında yeniden şekillendirmiş, yeniden tanımlamış. Belki de bu yüzden Türk tarihi başı sonu belli düz bir hikaye değil. Bu durum illaki bir biyolojik köken arayan çevreleri rahatsız edebilir. Ancak tarihi doğru anlamak için bu bakış açısı önemlidir. Çünkü Türkler sabit bir toprağın değil, geçmişte olduğu gibi bugün de değişen bir dünyanın çocuklarıdır. Türklerin tarih boyunca Avrasya tarihinin merkezinde yer almalarını sağlayan şey de zaten budur. Bir yere kök salmaktan çok hareket edebilme ve uyum sağlayabilme becerisi. Belki de bir halkı anlamanın en doğru yolu ona nereden geldiğini sormak değil, nereye ve neden gittiğine bakmak olabilir. Bugün Türkçe yalnızca Türkiye'de ya da Orta Asya'da konuşulmuyor. Avrupa'da bile 5-6 milyon insan evinde Türkçe konuşuyor. Yani yaklaşık her 100 Avrupalıdan birisi. Almanya'da 20 yıl kalıp da 3-5 kelimeden fazla Almanca bilmediği için eleştirdiğimiz pek çok Türk'ün tavrı da belki de bu 3000 yıllık içgüdüye dayanıyor. Türkler dünyanın pek çok farklı köşesinde farklı hayatlar içinde yaşamaya devam ediyor. Bu tablo bir yayılma stratejisinden çok uyum sağlayabilme, geleceğini değişen şartlara göre yeniden planlayabilme ve farklı coğrafyalarda var olabilme becerisini gösteriyor. Sanırım Türk tarihinin asıl gücü de burada yatıyor. Değişirken sürekliliğini koruyabilme yeteneği. Türklerin hikayesi de geçmişte kalmış bir mesele değil, henüz tamamlanmamış bir yolculuk olarak devam ediyor. Bugün de bu kadar. Bu videoyu öncekilerden farklı olarak ilk kez çalışma odamda ve yeni aldığım için özelliklerine tam hakim olamadığım bir webcam Insta360 kullanarak çektim. Ses ya da görüntüyle ilgili bir sorun olmayacağını umuyorum. Bu konudaki olumlu olumsuz görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Önümüzdeki videolarda Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'yu tarih ve genetik veriler ışığında bilimsel bir çerçevede ele almaya çalışacağım. Yorumları da okuyorum. Kumanlar için maalesef yapılmış bir YDNA çalışması yok. Sadece 13. yüzyılda Macaristan'a göç etmiş Kuman nüfusunun mtDNA'sı yani anne hatlarını 2005 tarihli bir çalışmada ele alınmış. Onun dışında başka bir kaynak yok. Önerdiğiniz gibi Tatarlar, Çerkesler, Balkanlar, Kürtler, Lazlar, Azerbaycan ve İran hakkında da ayrı bir program yapmaya değer. Bunu da planlayacağım. Beğeni, takip, yorum ve eleştirileriniz benim için çok kıymetli. Katkı sunan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Eğer yeni tanıştıysak eski videolarıma göz atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.